Bir saniye. Sadece bir saniye içinde 2 milyar dolar buhar oldu ve ekranda yalnızca tek bir şey belirdi. Pozisyon kapandı, hesap sıfırlandı. Peki bu parayı yutan kimdi? Bir insan değildi. Uyumayan, acımasız ve tamamen yasal bir makineydi. Bugün anlatacağım şey, insanların insanlarla savaşı değil, sıradan insanların asla uyumayan makinelere karşı verdiği bir hayatta kalma mücadelesi. Milyarlarca doların nasıl saniyeler içinde ve tamamen yasal bir şekilde hortumlandığını göreceksin. Ama önce her şeyin başladığı o yıla dönmeliyiz. Yıl 2009. Dünya 2008 finans krizinin küllerinden yeni çıkıyordu. Koca bankalar batmış, milyonlarca insan evini ve birikimini kaybetmişti. İşte tam o kaosun ortasında Satoshi Nakamoto adını kullanan gizemli biri Bitcoin adlı dijital parayı hayata geçirdi. Vizyonu son derece netti. Hiçbir bankaya, hiçbir otoriteye hesap vermek zorunda kalmadan doğrudan insandan insana çalışan bir para sistemi. Bu, yozlaşmış bankacılık sistemine atılmış güçlü bir tokattı. İnsanlığa sunulmuş bir kurtuluş vaadiydi. İlk yıllarda devasa borsalar, karmaşık grafikler yoktu. İnsanlar forumlarda birbirlerine güvenerek işlem yapıyorlardı. Ardından ilk ilkel borsalar sahneye çıktı. En ünlüsü Japonya'daki Mt. Gox borsasıydı. O dönemde kurallar çok basitti. Cebinde 100 dolar varsa yalnızca 100 dolarlık Bitcoin alabilirdin. Ne bir fazlası ne bir eksiği. Borsanın batma riski elbette vardı. Nitekim Mt. Gox borsası 2014 yılında hacklenerek tarihe gömüldü. Ama paranın bir saniyede tamamen sıfırlanması, yani likidasyon dediğimiz kavram, o günlerde teknik olarak imkansızdı. Ta ki o adamlar gelene kadar. Hikayenin gerçek kırılma noktası işte 2014 yılında yaşandı. Eski bir Citigroup çalışanı olan Arthur Hayes ve iki ortağı Hong Kong şehrinde BitMEX adlı borsayı kurdu. Ve kripto dünyasının eline o güne kadar hiç görülmemiş, baştan çıkarıcı ama bir o kadar da zehirli bir oyuncak verdiler. 100 kat kaldıraçlı, hiç bitmeyen sözleşmeler. Artık 1000 doları olan biri sanki 100.000 doları varmış gibi işlem yapabiliyordu. Fiyat tahmin ettiğin yönde sadece %1 hareket etse bile paran anında 2'ye katlanıyordu. Bu saf bir dopamin patlamasıydı. Ama madalyonun diğer yüzü kapkara bir cehennemdi. Tersine yaşanacak %1'lik küçücük bir dalgalanma yeterliydi. 1000 doların saniyeler içinde yok oluyordu. Sıfırlanıyordun ve tüm bunlar kağıt üzerinde kusursuz bir şekilde yasaldı. BitMEX borsası bu sistemi regülasyonların ulaşamadığı uzak adalarda yasal boşlukların içinde bir gri alan yaratarak oynattı. İnsanlar sözleşmeleri kendi elleriyle imzalıyordu. Sistem kağıt üzerinde kusursuz bir türev ticareti olarak işliyordu. BitMEX borsasının açtığı bu tehlikeli kapıdan devler içeri süzüldü ve mekanizma giderek daha da kusursuzlaştırıldı. Peki milyarlarca dolar tam olarak nasıl bu şirketlerin cebine akıyordu? İlk büyük illüzyonla başlayalım. Sigorta fonu. Borsa bir kullanıcının pozisyonunu patlattığında bunu tam iflas noktasından 1 milimetre önce yapar. Aradaki o minik fiyat farkı sözde çökmeleri engellemek için kurulan sigorta fonuna aktarılır. Sen kaybederken borsa zenginleşir. Zamanla bu fonlar milyarlarca dolarlık nakit darphanelerine dönüştü. Ama asıl karanlık nokta bilgi asimetrisiydi. Vadeli borsalar hangi fiyatta kimin ne kadar parayla likide olacağını gösteren haritalara anlık olarak sahipti. Hayal et. Bitcoin 60.000 dolarda. Devasa ekran tam 59.100 dolar seviyesinde 2 milyar dolarlık bir pozisyonun pusuda beklediğini gösteriyor. Ve bir anda borsayla bağlantılı devasa fonlar piyasada büyük satışlar tetikliyor. Fiyat saniyeler içinde aşağı iniyor. Ekranında kan kırmızısı ince ve derin bir iğne beliriyor. O 2 milyar dolar bir göz kırpma süresinde yok oluyor. Ardından fiyat hiçbir şey olmamış gibi eski yerine dönüyor. Teknik olarak ortada hiçbir hile yoktu. Bu serbest piyasaydı. Senin ekranında ise yalnızca şu görünüyordu. Pozisyon kapandı, hesap sıfır. Bu çarkın en büyük patlaması ise 2022 yılında yaşandı. Sahnede yeni bir isim vardı. Sam Bankman-Fried ve onun devasa borsası FTX. İnanılmaz düşük komisyonlarla dünyanın zirvesine oturmuştu. Stadyumlara adını veriyor, ünlü isimlerle reklamlar çekiyor, hatta ABD Kongresi'nde bu piyasanın ne kadar güvenli olduğunu anlatıyordu. Ama sahne arkasında kurulan tezgah tam bir felaketti. FTX borsası, kullanıcıların yatırdığı paraları gizlice arka kapıdan başka bir yere aktarıyordu. Bu paralar kardeş şirket Alameda Research adlı fona gidiyordu.
Alameda bu parayla piyasaya yön veriyor, dev bir Ponzi çarkını döndürüyordu. 2022 yılının Kasım ayında ise deniz bitti. Milyarlarca doların buharlaştığı ortaya çıktığında koca imparatorluk bir gecede çöktü. Sam Bankman-Fried 25 yıl hapis cezası aldı. Sistem, kullanıcı fonlarını doğrudan hortumlayarak nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla göstermişti. Peki bu oyunun ilk mimarı Arthur Hayes. O, bankacılık yasalarını ihlalden suçlu bulundu. Ama tek bir gün bile hapis yatmadı. Yalnızca bir para cezası ödedi, ev hapsiyle kurtuldu ve milyonlarca dolarlık servetinin üzerine oturmaya devam etti. Peki bugün, hala her gün yüz milyonlarca dolar nasıl buharlaşıyor? Ve neden tüm bunlar hala tamamen yasal? Gel, makinenin kalbine inelim. Birinci nokta, çatışan çıkarlar. Dürüst bir borsa, alıcıyla satıcıyı buluşturur ve sadece komisyonunu alır. Ama kripto türev borsalarının çoğunda sen yükseliş açtığında borsa sana karşı düşüş açar. Yani senin iflasın doğrudan borsanın kârıdır. Karşındaki rakip aslında masanın ta kendisidir. İkinci nokta, gösterge fiyatı illüzyonu. Borsaların iki ayrı fiyatı vardır. Biri gerçek piyasa fiyatıdır. Diğeri ise likidasyonları tetikleyen borsanın kendi içindeki fiyattır. Borsanın kendi tahtasındaki derinlik bazen bilerek sığ bırakılır. Gerçekte fiyat az düşmüşken o sığ tahtada bir anlığına dibe çakılır. Sen likide edilirsin. İtiraz ettiğinde alacağın cevap ise tek satırdır. Sözleşmelerimize göre işlem doğru hesaplanmıştır. Üçüncü nokta, likidasyon şelalesi. Borsa senin iflasını, piyasayı daha da çökertmek için bir silah olarak kullanır. Sen likide olunca pozisyonun satılır, bu satış fiyatı aşağı çeker. Fiyat düşünce bir alttaki yatırımcı da likide olur. Ekranda gördüğün o devasa kırmızı mumlar, gerçek insanların satışları değil. Borsanın acımasız iflas motorunun yarattığı şelalelerdir. Ve bunun en vahşi örneği 12 Mart 2020 tarihinde yaşandı. Tarihe kara perşembe olarak geçen o gün. Covid paniği tüm piyasaları vururken BitMEX borsasında likidasyon motoru kontrolden çıktı. Şelale öyle şiddetliydi ki tahtada alıcı kalmadı. Diğer borsalarda Bitcoin 4.000 dolar civarındayken BitMEX borsasında fiyat yüzlerce dolar daha aşağıya, uçuruma doğru iniyordu. Bazıları fiyatın sıfıra kadar düşebileceğinden korkuyordu. Motor bir türlü durmuyordu ve tam o an BitMEX borsası aniden çevrim dışı oldu. Borsa yetkilileri bunu önce basit bir donanım arızası olarak açıkladı. Daha sonra ise bir siber saldırıya bağladı. Ama gerçek şuydu. Borsa çevrim dışı olur olmaz o acımasız satış duvarı bir anda ortadan kalktı ve Bitcoin hemen yükselmeye başladı. Milyarlarca dolarlık sözde merkeziyetsiz bir piyasa arka planda tek bir sunucu fişine ve acımasız bir algoritmaya bağlıymış. Peki seninle savaşan bu görünmez ordu kimlerden oluşuyor? Temelde 4 farklı bot sınıfı var. İlki, iki yüzlü avcılar. Bu botlar tahtaya devasa alım emirleri koyup sana burada güçlü bir destek var hissi verir. Sen güvenle girince o emri milisaniyede iptal ederler. İkincisi, görünmez hırsızlar. Sen tuşa bastığında emrin yolda gecikirken borsaya doğrudan bağlı bu botlar sıfır gecikmeyle çalışır. Emrini yolda görür, senden önce varlığı alır ve anında sana çok küçük bir farkla satarlar. Milyonlarca işlemde o kuruşlar devasa bir servete dönüşür. Üçüncüsü, illüzyonistler. Bir bot elindeki varlığı diğerine, o da bir saniye sonra geri satar. Ekranda hacim çıldırmış gibi akar ama masa tamamen sahtedir. Ve sonuncusu sistemin celladı. Likidasyon motoru. Bu bir ticaret botu değil, borsanın çekirdeğine gömülü nihai infaz algoritmasıdır. İnsani hiçbir duygu barındırmaz. Teminatın sınırın altına indiği an hesabının kontrolünü devralır ve varlıklarını zararına satar. Özetle, Bitcoin kimseye güvenmek zorunda kalmadığımız, özgür ve şeffaf bir dünya için tasarlanmıştı. Ama insanoğlunun dizginlenemez açgözlülüğü o şeffaf teknolojinin üzerine dünyanın en kusursuz işleyen kumarhanesini inşa etmeyi başardı. O yeşil ve kırmızı mumların ardında yaşanan şey insanların ticareti değil, sıradan insanın ayrıcalıklı makinelere karşı verdiği trajik bir savaştır. Matematiksel olarak kazanılması neredeyse imkansız olan bir savaş. Bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Küresel finansın evrimini çözümlemeye devam edeceğimiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine ve elbette cüzdanına iyi bak.